Allah'ın lütfu keremine nihayet yok. İsteyin diyor. Lakin ahmak insanlar istemiyor. Lütfu kerem kâni Allah. Celle Celaluhu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Şükürler olsun. Bizi yoktan var eden Allah. Amin. Varlığından haberdar eden Allah. Amin. Kulluğuna bizi kabul eden Allah. Amin. Celle Celaluhu. Celle Azametuhu. Amin. Subhanahu. Subhanahu. Subhanallah. Subhanallah. Ve salatu ve selam ala seyyidil evvelin vel ahirin. Habib-i Rabbil Alemin, Cenab-ı Peygamber'e nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bütün kainat onun şanına halk olmuş. Bileceksin, öğreneceksin, değilse tükeneceksin. Allah bizi tükenenlerden etmesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ya ibadallahi salihin. Allah Allah. Allah Allah. Ya Rabbi, salih kullarının nazarından bizi mahrum eyleme. Amin. Senin onlar muhlis kulları. Bizi onların nazarından ayırma ya Rabbi. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Ya Rabbi. Esselamu aleyküm. İbadallah. İbadallah. Allah'ın kulu olmayan yok. Estaizu billah. Hel min halikin gayrullah. Ayet-i kerime değil mi? Allah'tan başka yaratan var mı? Yoktur. Yürü. Merhaba. Bize dinleme. Söyleyene değil, söylesene dinle. Ki bir şey alasın. Biz de sizin bereketinize söylenenden bir fayda almak isteriz. Ya ibadallah, ey Allah'ın kulları, bize en büyük şeref Allah'ın kulları olmaklıktır. Bütün dünya senin olsa, la
Laz milleti ki iddia edersiniz bizden ileri İslam'ı tutan yoktur. Biz Müslümanlığı sağlam tutuyoruz. Peki, bakalım kıyamet gününde görünecek kimdir? Doğru söyleyen kimdir? Yanlış yola giren kimdir? Doğru yolda olan kimdir? Rabbisini tanıyan kimdir? Rabbisinin emrine tazim eden. Ey Laz milleti! Nedir o? Ağzına soktuğun nedir ya? Ne derler sizin Laz lisanında? Tütün. Tütün. Ha? Tütün. Tütün. Neye yarar be? Millet o tütün içmede ne fayda var size? Ha? Farz olsa, sünnet olsa ağzınıza koymayacaksınız. Ama şeytan diyor ki sigara tütün iç, ey esmalarım, ey bana tabi olanlar, sizin bana tabi olduğumuzun alamet ve işareti odur ki tütün içeceksiniz. Tütün içmekle iki türlü size bir fayda vardır. Birincisi, tütün içen adam ilan eder ki ben şeytanın emrini tutanlardanım. Allah. Böyle emir de var be kardeşler. Ve tonuna para versin her gün. Ne için? Şeyh Efendi bizim töremiz olur ki biz tütün demememiz. Sigara da ne derler? Sigara. Ha? Sigara. Sigara. Bak, muhtarınız burada tasvir ediyor, doğrultuyor. Sigara. Sigara içmek erkekler sınıfına girdiğimize işarettir. Kızlar bize baktığı vakitten erkek olmuş bu. Daha evvel neydi? Eşek idi. Eşek olduğu için belli olmaz orada. Şimdi eşeklikten çıktık, erkek olduk. Alameti nedir yahu? Ne alamet var be? Alamet olur ki tütün içiyor. Demek ki erkek sınıfına girmiş. Gösteriş için yolda bir cakada derler, fiyakada derler. Yakı verir, ağzına koyar,
Ne oldu? Adam oldu. Yok adam olmadın, şeytana eşek oldun. Tütünü eşeğin ağzından şeyse eşek der ve kabul etmez. Sen koskoca bir Laz uşağı nasıl kokmuyorsun onu? Dinin nasiha. Din nasihattır buyurdu. Din insanlara nasihat eder. Ne için nasihat eder yahu? Nasihat insanın iyiliğine mi kötülüğüne mi? Nasihat insanın iyiliği içindir. Şimdi bizimkiler kara eşek gibi çifte tepiyor. Bizi nasıl men edersen, nasıl yasak dersin? Biz erginliğe yetiştik ve erkekliğimiz bununla belli olacaktır. Ve onun için içeriz. Erkekliğiniz, ben de beddua yapıyorum. Erkekliğiniz kalmasın. Madem onunla siz erginlik, erkeklik tasavvur ediyorsunuz, erkeklik kuvvetiniz her sigara içmenizde bir derece düşsün, kalasınız. Din nasihattır, dinle. Ta Cumhur Reisi'nden efendim sıra aşağıya kadar enen hepsine nasihattır bu. Ne için içiyorsun bu cigarayı sen? İşte erkekliğimiz belli olsun. Maşallah. Ne ölçü? Şeytanın ölçüsü bu. Şeytanın ölçüsü. Tütün içmekle efendim kendisini bir şey saydı mı şeytanın uşağı oldu. Bu milletleri efendim esir eden, kendisine uşak eden şeytan hangi yolla uşak etti bilir misin? Bu sigarayla. İnsanları bu sigarayla şeytan kendisine esir etti. Eğer gökyüzünden emir gelip de sigara için diye emretselerdi, dünya ayağa kalkacak. Nasıl olur bu? Zararlı bir şey bize emrediyor. Bu din değil. Diye kıyam edeceklerdi. Halbuki gökyüzünün emri bunu içme. Bu şeytanındır. Şeytan sizi bununla bağlayıyor. Onun için bunu bırak desen yok. Keyfimize karışamaz. Ama keyfinle yaşayacak olursan efendim git ormanda yaşa. Şehirlerde yaşama. Şehirlerde bir nizam olacak. Ama öyle şey yok şimdi bizde. Biz hürüz, hürriyet zamanındayız. Onun için şehirde de içeriz, dağda da içeriz. Bazı defa efendim o sönmeden attığımız sigara ormanı da yakar, ortalığı da yakar. Öyle mi? O adamı ayaklarından tersine asmalı, ta canı çıkıncaya kadar.
Ramazan Şerif dayanamıyoruz. Hadi yemeği içmeyi durur ama bu beytambal derler bize. Bunu bırakamayız. Yani bunu içmeden, yemeden, içmeden dururuz da bu tütünü içmesek dayanamıyoruz. La havle la kuvvete. Nasıl dayanamıyor? Sen kendini insan mı sayarsın yoksa boynunda yuvar olan dört ayaklı kara eşek mi sanılır? Neye dayanamazsın? Dayanamayacak olsaydık bizi yaratan oruç tutun diye emir buyurmazdı. Şimdi merhaba, dinle, söylenen sözleri dinle, sonra peşimanlık sonunda bir şeye yaramaz. Ey Lazlar, Laz Müslümanları, ey Türkiye arazisinde yaşayan Müslümanlar, ey Mağrib'de ve Maşrik'te yaşayan insanlar, bugün Ramazan günüdür. Ramazan günü hususiyeti oruç tutmak, gecede Cenab-ı Hakk'a secde etmektir. Yapmıyorsun. Hırsın. Femen şâfel yumin ve men şâfel yap. Cenab-ı Mevla buyurdu, isteyen inansın ey Habibim, istemeyen inanmaz. Hiç şey etme. Esef etme. Alıştıracaksın çoğu çocuklarını ey Lazım Müslümanları, ondan sonra sair Müslümanlar, Kürt Müslümanlar, Türk Müslümanlar, Arap Müslümanlar, Arnavut Müslümanlar, Çerkez Müslümanlar, Çeçen Müslümanlar, hepimiz Allah'ın kullarıyız. Allah'ın kullarıysak Allah'ın emrini tutacaksın. Tutmazsın. Ben sana söylesem ki oruç tutmayanların yatağının içinde bir akrap bulunur. Akrap ısıracaktır, sokacaktır desem bütün gece uyumaz. Uyur mu? Uyumaz. Bir akrap gelecek, soksun seni desem o vesveseden uyuyamaz olur. Bütün gece üstünü silkeler, yatağı silkeler, patanyayı silkeler, çarşafı silkeler, altına bakar, üstüne bakar. Bir vesvese gelir kendisine ki hiç sorma gitsin. Uykuyu unutur. Bak, ondan korkuyorsun. Peki, oruç tutmayan bir kimse bir hastalığa uğrayabilir ki dışarıdan değil de karnının içinde akrap hasıl olur. Karnını ısırmaya başlar.
Hekimler bakar ki bunun karnında bir şey geziniyor. Nedir bu? Bakalım aynaya koyalım. Aynaya koyar bakar ki bunun karnının içerisinde acayip bir mahluk vardır. Isırdık sonra bağırıyor herif. Sen dikkat et. Çok ileri gitme. İleri gidersen görünmeyen tarafından senin karnının içerisine bir akrap, bir kırkayak, bir çıyan verir, ısırdık sonra yer gök inler. Ne hapla sakin olursun, ne ilaçla durulursun. Yapar mı? Yaparsa yapar Allah-u Zülcelal. Hastaneler bilinmeyen hastalıklarla dolu. İnsanlar doldurmuş hastaneleri. Hekimler de böyle bir şey biz görmedik. Böyle bir hastalık teşhis etmedik. Aynaya koyuyoruz, görünmüyor. O sadece nedir o değirmi şeye korlar. MR. Ha? MR. Böyle şeyin içine. İçine yatırırlar, adamı da bakarlar. Evet efendim. Ona da koyduk. Lakin görünmedi bir şey. Yani bu adam bör böngürüyor. Çok sen kabadayılık satardın. Allah'ın emrine karşı çok diklenirdin. Şimdi hekimler sana çare bulamıyor. Öyle bir şey salmış senin vücuduna ki Nemrud'un başının içerisine bir ufacık topal sivrisinek girdi. O Nemrut ki yer tanrısıyım derdi. Yer tanrısı benim derdi, haşa. İbrahim peygamberle mücadele etti. Çekişti, elleşti. Dedi ki senin tanrın gökyüzünde hükmeder. Yeryüzünün tanrısı benim. Ey Lazlar, kim var şimdi Nemrud'un yolunu tutmayan? Söyle bana. 5 kuruş cebinde olan adam veyahut o meşhur arabalar var. O arabalara binen adamlar. Bakıyorum bu şeytan dolabında bazı yerlerde çok mühim olan adamlar arabalarla geliyor. Arabaların yanına 5 metre yaklaşamazsın. Parıl parıl. Parıl parıl yeni gelen arabalar. İçerisinde bir kimse oturur. Kimdir bu? Bu filandır. Başka gelir arkasından, kapıyı açarlar, selam dururlar, geçer. Bu kimdir? Bu filan kimsedir. Peki. İstanbul Müftüsü ya ne yapan? Dinle sana böyle şeyleri. Senin de var herhalde öyle bir şey. Araba. Ama seninki o kadar değil canım. Daha
fırıldaklı olanlar vardır. Efendim, yeryüzünün tanrısı diyenler çok var şimdi. Efendim, bunlar varken seni arama bir şey yaramaz. Yani sen de kulumla ne dersin? Kapıdan sen de karşılarlar, içeriye koyarlar. Peki, şimdi benden düşünürüm. İnsan buya çeşitli hatır gelir. Uyuyor mu? Hayır, biliyorum. Ha. Ya söylüyorum. Şimdi bu kadar aday işin içerisinde ki bunlar da efendim, Nemrut yeryüzünün tanrısıyım derdi. Fakir Nemrut şimdi kendilerinin yeryüzünün efendim tanrısı sayan çok insanlar var. Onların bindiği arabayı ömründe görmedi, rüyasında bile görmedi onları. Ha? Müftü Efendi şimdi bir şey söyleyeyim. Şimdi o kimseler kendi söyleyemiyor şeyi. Ben Nemrut gibiyim dedirtmiyor şeytan ama içinden onlara söylüyor. Sen birincisin. Evet, birinci olan kimsesin. Bir zamanın birisinde efendim bir davet olmuş da iftara çağrılmış. O zamanın padişahı efendim ne kadar kalbur üstü gelen mülki erkan, askeri erkan ve ulema sınıfından çağırmış. Ulema sınıfından da çağırmış. Şimdi her geleni eteklerle içeriye giriyor. Girmiş, öyle oturuyor. Şimdi bir kimse ki o şeyli kimse, uyanık kimse, ona yaklaşmış, bakmış ki bir arkasına şeyler giriyor içeriye. Demiş ki bir kimseyi kapıda bekleyeni bu mecliste en ileri efendim, sadırda oturan kimdir demiş. Bırakmak sen beni unuttun. Kolay adam mı zannettin sen beni? Bu mecliste sadırda oturacak benim diyor. Azametle geçmiş. İkinci gelen, üçüncü gelenler hepsine sual etmiş. Kimdir? Sadır dediği baş yerde veya baş köşede oturan kimdir demiş. Yahu bu fakirdir demiş. Başka kimseyi bilmiyorum. Bana ait orası. Şimdi biz bu çok parlak arabalar, son sistem, efendim son moda arabalarla gelen kimselere sual sorsak, bu meclisin içerisinde efendim sadırda yani en başta oturmaya layık olan kim var diyor. Sorsalar lan o yer bize ait olduğunu bilmiyor musun sen? Ne var olsa da efendim bizim yerimiz birinci sınıftır. Git karşımdan hadi. Şimdi millet büyüklük
deliliğine tutulmuş. Herkes benim diyor. Peki dedim. Şimdi hepsini oturdular orada. Askeri veya mülki erkan, ilmiye sınıfı neyse hangi sınıflarda oturdular. Şimdi tövbe zaman değil ya bu meseleyi nasihat et millete. Evliya Çelebi der ki antika bir zat o. Allah mekanını cennet-i firdevs eylesin. Bir hikaye söylemiş. Ne demiş? Bir parça kaba maba ama zararı yok. Gülsün Lazlar. Lazlarla beraber gazlar. Gazlarla beraber ördekler. Hepsi gülsün diye söyleniyor. Şimdi bir zamanın birisinde bir derviş gelmiş elinde teberiyle, keşkülüyle efendim gidiyor. Gireyim bu bir dükkan görmüş. Dükkan. Şimdi dükkan demezler. Ne derler? Mağaza. Efendim? Mağaza diyorlar. Mağaza derler. Dükkan görmüş. İçerisinde her şey var. Gireyim belki bir şey bana kısmetinde var demiş. Girmiş. Bakmış orada bal var. Anladın mı? Bal var. Fakir böyle parmağını alıp da ağzına tak bir tanesi üzerine vurmuş fakiri. Vurunca fakir şaşırtmış. Ağzına burnuna sürmüş şeyi. Balı efendim şey ederek afizar edip çıkmış. Afizar ettiği neymiş? Hacı olur inşallah. Kemalüddin bir afizar etmiş ve dua. Demiş ki kim bu baldan bir parmak yalarsa bırt yerlensin. Şimdi her gelen bu balı aldık sonra bırt yerlensin. Ama ahali şaşırmış demiş ki yahu nerede dükkan sahibi? Aha benim demiş. Ya sen nasıl baldır bu? Okunmuş bal mıdır? Nedir bu? Ağzımdan soktum. Bu taraftan bırt yerlenme geliyor diyor. Yok olamaz demiş. Kendi de almış bir parmağını da bırt. O da koyuyor. Lazlar böyle şeylerden haberleri yok. Dinle. Allah istediğini yapar ve yaptırır. Şimdi demişler ki o derviş ahuzar etti. Onun için bizim balı böyle yaptı şimdi. Bunu da tayın vereyim de yesin, bırtlasın, zarar yok, kazası çıksın. Vermiş nihayeti. Şimdi benim de ara sıra böyle saçma sapan şeyler kalbime gelir. Şimdi o kadar şeyin içinde azamet ile gelen insanlar oturduğu vakitinde gerilenmesi gelse ne yapacak? Ne yapacaksın ya? Bir daha devletmesi gelse ne yapacak? Ha? Fırsat verse bazı defa mesela fırsat verilir
Kalkar meclisten gider. Desturun ayak yoluna gidecek. Gelip oturduğunda o bir taraf sıkıştırsa kendisini ne yapacak kalkar. Ama ne oluyor bu? Bu bizim meclisimizin ileri gelen bu kimselerle ne oluyor? Ne oluyor bilmiyorum. Herkes kalkıp gidiyor. Boyuna meclisi berbat etti. Toplantı bozuldu. Çünkü her gene oturan 2 dakika oturur, 3. dakikada baş tutamadan paçalarından da akar. Ve Allah'tan korkun. Korkmazsan rezil eder ha. Dünyada da rezil eder. Rezil rüsva eder. Bir kere daha o mecliseye gelmeye öyle arabanın içinde gelse ne yapacak? En son araba, model içerisine. Ama ne olacak? Efendim, yanınızda İspaho taş. İspaho ne be? Bu şeyler bilir. Yalnızlar İspaho'yu bilmez. İp be. Yolu ne diye? Ekmeği vakıfında hemen o sicim diyelim. Sicimle bağla öyle otur. Olur mu? Ha? Olacak. Ne yapacağız? Kürsüye çıkmaz edersen benden daha alim var mıdır diyerekten çıkan olursa oraya da ansızdan abdest sıkarsa ne yapacak? Kürsüden aşağı inince paçalardan akıtsa Allah'tan kork. Allah'tan kork. Büyüklük satma. Boynunu bük. Tevazu üzerine ol. Öyle gel meclislere. Bu kıyafet bize giydiren odur. De. Aman ya Rabbi de. Demezsen de bir şey tutturur. Ve otururken mecliste ayaklarının içerisinde bir 40 ayak veyahut da bir akrap görürse senin ayağının altında ne yapacaksın? Ha? Bağırıp çıkacaksın. Bu insanlar düşünmüyor. Bu insanlar düşünmüyor, Allah'tan da korkmuyor. Cenab-ı Hak dilese, Cenab-ı Hak kendi onun şanı ulu bir derviş gönderir. O derviş bir emir verir. O yerde sürünenlere girin paçalarından içeriye bunları bömürdün. Hangi doktor yetişecek sana? Bak neler var. Böyle bir nasihat biz Laz olaraktan şimdiye kadar Şeyh Efendi böyle nasihat işitmedik. İşitesin, haddini bilesin. Allah her şey yapabilir. Oturup kulunla okuma Kur'an-ı Kerim'i. Kürsüye çıktığın vakında en çok ben bilirim derleri çıkmayasın. Minbere çıktığın vakitinde üstünden akıtır sana. Edebilen çık. Bir hikaye söyleyeyim. Bu yazlar çok akıllıdır. Anlarlar. Varmış yanılır Halebi merhum.
Halebi merhum. Büyük alim ve evliyadan zat. Yani şeye gelmiş. İstanbul'a gelmiş o galiba. Halebi merhum da şeyde gömülüdür. Eline kapıda. Mübarek zat. Geldi alim, büyük alim. Arap ilminin üzerine birinci kendisi de evladı Arap'tan. Salihin zat. Efendim, gelmiş birkaç zaman geçti diyor. Birkaç gün veya birkaç hafta veya birkaç ay bir rahmet gelmiş İstanbul'a. Bir rahmet gelmiş. Efendim su aldı ortalığı. O mübarek zat hatununa demiş ki ey hatun, ey hatun çabuk gideyim de hasırları toplayayım demiş. Halıları toplayayım. Çünkü çok rahmet yağdı demiş. Şeyh Efendi Hoca Efendi ne için telaş edersiniz? Ne için? Halılar ıslan. Meğer mübarek zat kaç zamandır onun üzerine başını böyle kaldırıp da kubbeye bakmamış. Edebinden. Ve o zaman üstü açıktır. Halıları toplamaya gideceğim diyor Fatih Camisi'ne. Acele. Böyle edep sahipleri. Şeytan ne için şeytan oldu? Kibrinden şeytan oldu. Her kim kibirliyse şeytandır. Akıbeti de şeytanın gibidir. Ey Nazar! Buraya tabanca, buraya tabanca, oraya tabanca koymayla adam olmaz insan. Allah'a kul ol. Allah çeşit türlüsüyle terbiye eder. Düşünün. Bütün ibadetler nefsimizi ezmek için, terbiye içindir. Çünkü nefis terbiyesizdir. Açlıkla terbiye olur o. Cenab-ı Mevla Subhanahu ve Teala nefsi yarattığı vakitinde sual eyledi. Sen kim, ben kimim dedi. Sen sensin, ben benim dedi. Ha. Atın dedi şeye, kaya kuyusuna attılar. Sonra çıkardılar, gene sordu. Sen kimsin, ben kimim? Gene cevabı sen ben benim demiş. O zaman Cenab-ı Hak nefsi emretmiş melaikeye vadil cu' derler. Açlık vadisine hapsedin. Açlık kuyusu dediği gaya oraya hapsedip 1000 sene durdu çıkardı. Sen kimsin, ben kimim? Sen benim Rabbimsin, ben senin aziz kulunum dedi. Onun için oruç bütün ümmetlere farz oldu, azgın nefisleri kırdırmak için. Sen tutmana sonunda sana yapar. Yapacağını. Yerin göğün tanrısı. Oruç tutmuyorlar. Sonra dövüştürür kendisini. Lokma yemezsin der hekim. Yemeyeceksin. Ancak bu verdiğim ilaçları ve bu 3 kaşık çorbayı içebilirsin. Fazlasına izin yok. Terbiye eder sonra.
Ey Müslüman geçinenler! Ey Ramazan'ı tanımayıp da efendim kendilerini hayvan sınıfına sokup istediğini yiyen içenler! Allah'tan korkun, bir gün gelir sizi açlıktan mahkum eder. Dünyanın ne kadar yiyeceği varsa yeseniz gene çağırırsınız. Açım, açım, açım dersiniz. Veyahut susuz bırakır sizi ve çağırırsınız. Sudan susuzum, susuzum, bir damla su yok mu diye çağırtırır. Dikkat ediniz ey insanlar, biraz da Müslüman geçinenler. Dinlemezseniz yapar, Cenab-ı Hak istediğini yapar. İşte bu geceki bu birkaç söz söyledik. Efendim, herkes düşünsün. Olabilir. Öyle demişler. Mümkündür. Padişahım ola derya tutuşa. Derya tutuşur mu? Olabilir. Yani olmaz deme. Yaptırabilir Cenab-ı Hak. Ala kulli şeyin kadirdir. Yaptırırsa ne yaparsın? Terbiye olacak bu insancıklar. Dillerini tutacaklar. İslam'ı sayacaklar. İslam'ın emirlerini tutacaklar. Değilse hepsi dertlenecek. Bir tane kalmayacak derdi olmayan ve böğürüp bağırıp canları teslim olacak. Nereye gömüleceklerini de kimse bilmeyecek. Aman ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. İşte onun için Müftü Efendi'ye söyledik bu meseleyi. O anlar. O anlar. Lazi ihvanlarımız, onlar da biz de anlarız diyor. Anlamaz değiliz. Anlıyoruz. Anlıyoruz. Ama bazı defa işte yok, bazı defa her defa yapıyorsunuz. Edepsizlik. Tütün içersiniz çok. Çok beynamazlık yaparsınız. Çok harama gidersiniz. Çok yalan söylersiniz. Bir kişi değil, bir kişi değil. Bütün dünya böyle olmuş şimdi. Allah bizi affeylesin. Bu birkaç sözdür. Ümit ederiz Cenab-ı Allah bizi kötü nefsin eline bırakmaz. Şeytanın esiri yapmaz. Dünyanın kölesi yapmaz. Kendi kulluğuyla şereflendirir. Fatiha. Bu sözleri söyleyeceğim diyerekten aklımdan bile geçirmedim. Buraya işte oturduk. Bu geldi. Söyleyene değil, söyletene bak. Bu geldi, bu söyledi. Yanlışımız varsa Allah beni affeylesin. Yok, onların yanlışı varsa Allah onları da affeylesin. Doğru yoldan bizi çıkarmaz. Ya Allah Allah. Peygamber ashabı 2 hurma bulursa birisini hanımına verirdi, birisi kendisi yerdi, iftar eder. Biraz suyla. Biz her şeyi buluruz, oruç tutmayız. Tutmazsın, bağırtacak seni. Aman tövbe ya. Fatiha. Bu nasihat
Kendi nefsime değil. Ondan sonra dinlerini isteyen alsın, istemeyen almaz. Ben mecburi alın demiyorum. Beğenen alsın, beğenmeyen bıraksın. Başına geleni çeksin. Yani kendi nefsimizi ıslah etmemiz lazım. Düzeltmemiz lazım. Çünkü çok açıldık. Hududu çok geçtik. Tehlike mıntakasının içinde gidiyoruz. Ani bir patlayış olsa bir kişi kalmayacak. Bir dakika efendim sallasa İstanbul yerine bir olur. Allah'tan korkmalı. Kulluk vazifesine dönmeli. Kulluk yapmaya gayret etmeli. Bina dikmeye değil, kulluk yapmaya gayret edeceğiz. Peki. Yanlışımız varsa Allah beni affeylesin. Siz de affeylesin. Fatiha. Maşallah. Efendim ağzınıza sağlık. Maşallah efendim. Efendim, Ağzınıza sağlık efendim. Bu akşam başka bir mücevheret. bu başka türlü oldu. Bu daha değil. Laflar gülecek hepsi. Canları sıkılacak diyorum. Tütüne laf geldi ya. Ben karışmam. Ben karışmam. Ne içindir? Hüseyin Şeyh Efendi. Nefsimize hükmetmek içindir. Nefsine hükmetmeyen adam insan değildir. Hayvandır. Nefsine hükmeden insandır. Edemeyen hayvandır. Hayvan nefsine hükmedebilir mi? Ama insan, efendim, insan kimdir? Nefsine hükmedebilen adamdır. Madem hükmetmiyorlar, dereceleri insan derecesinden hayvan sınıfına düşer. Söylemiyorlar, anlatmıyorlar. Bir sürü lüzumsuz şeylerle efendim halkı işgal ediyorlar, bir şey veremiyorlar. Tövbe yarabbim.